Merhaba canım, hoş geldin. Eğer sen de kahve fincanını ve tabağının anlattığı gizemli mesajları merak ediyorsan doğru yerdesin. Şimdi fincanı ve tabağını birlikte yorumlayacağız. Unutma, bu yorumlar tamamen eğlence ve geleneksel fal kültürü kapsamında yapılmaktadır. Bakalım kahven sana neler anlatıyor? Hangi haberleri getiriyor? Kısmetin, aşkın, işin ve geleceğin hakkında hangi işaretleri gösteriyor? Hazırsan derin bir nefes al, kahveni yudumla ve birlikte falın sırlarını keşfetmeye başlayalım. İyi seyirler. Canım fincanını elime aldığımda ilk dikkatimi çeken şey dipte toplanmış yoğun telve oldu. Bu uzun zamandır içine attığın, kimseye anlatamadığın sıkıntıları gösteriyor. Ancak fincanın kenarlarının oldukça açık olması bu yüklerin yavaş yavaş hafifleyeceğini işaret ediyor. Sanki artık yeter dediğin bir dönemin sonuna gelmişsin. Sağ tarafta büyük bir dağ görüyorum. Bakın. Şurada büyük bir dağ var. Görüyorsunuz. Koyu bir şekil görüyorum. Görüyorsunuz burada. Bu da ilk bakışta genel bir görünse de hemen yanındaki beyaz yol bana engelin aşılacağını söylüyor. Önünde önemli bir karar var. Bu karar iş, aile ya da gönül işi olabilir. Vereceğin karar seni bambaşka bir hayata götürecek. Dibin hemen yanında iki kişi karşı karşıya durmuş gibi bir görüntü var. Aranızda konuşulmayan sözler kalmış. Bu kişi seni düşünüyor ama gururu nedeniyle adım atamıyor. Aranızdaki sessizlik çok uzun sürmeyecek. Beklenmedik bir mesaj veya telefon haberi görünüyor. Fincanın hemen ağız kısmına doğru uzanan ince çizgiler yol işaretidir. Yakın zamanda kısa bir yolculuk yapacaksın. Bu yol sadece fiziksel bir yol değil, aynı zamanda hayatında yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bakın, şurada bir kuş figürü görüyorum. Kahve falında kuş sevindirici bir haberdir. Beklediğim bir haber gecikmiş olabilir ama geliyor. Özellikle 3 vakit içinde gelecek güzel bir haber yüzünü güldürecek. Sol tarafta küçük bir kalp oluşmuş. Bu kalp temiz bir duyguyu anlatıyor. Eğer hayatında biri yoksa yeni bir tanışma görünüyor. Eğer aklında biri varsa onun da sana karşı duyguları var. Fakat çekingen davranıyor. Dipte balık benzeri bir şekil var. Bu bolluk ve bereket sembolüdür. Maddi açıdan rahatlayacağın bir dönem başlıyor. Beklediğin bir ödeme, prim, ek gelir veya yeni bir fırsat kapını çalabilir. Bir kadın sülütü dikkat çekiyor. Bu kadın sana destek olacak biri. Söyleyeceği bir söz yönünü değiştirebilir. Onun tavsiyesi hafife alma. Fincanın bir köşesinde göz gibi duran küçük bir iz görüyorum. Bu nazar işaretidir. Son zamanlarda üzerinde biraz kıskanç bakışlar var. Her planını herkesle paylaşmaman senin için daha hayırlı olacak. Harf olarak A, M, S, E ve K belirginleşiyor. Bu harfler bir kişinin isminde, soy isminde ya da önemli bir yer adına karşına çıkabilir. En güçlü enerji ise dilek kapısında. Dileğin hemen olmuyor ama yolu tamamen açık. Önce küçük bir gelişme yaşayacak, ardından asıl istediğin sonuç gelecek. Sabır gösterirsen çok mutlu olacağın bir döneme giriyorsun.
Son olarak şunu söylemek istiyorum. Fincanın genel enerjisi karanlık değil. Üzerinde taşıdığın yükler fazla olsa da önünde açılan yollar çok daha aydınlık görünüyor. Önümüzdeki 40 gün içinde hem haberler hem de yeni başlangıçlar peş peşe gelebilir. İçine ferah tut. Kısmet kapın açık. Şansın yükseliyor. Seni sevindirecek gelişmeler adım adım hayatına yaklaşıyor. Bakın sağ tarafta koyu şekli görüyor musunuz? İlk bakışta dağ gibi duruyor. Hayatında uzun zamandır çözmeye çalıştığın bir mesele var. Bu mesele seni geceleri düşündürmüş. Ama dağın hemen yanında beyaz açıklık bana şunu söylüyor. Engel bitiyor. Şimdi fincanı biraz çevirdiğimizde şurada görüyorsunuz 2 insan silüeti görüyorum. Biri sen, diğeri ise sana karşı duygularını tamamen ifade edemeyen biri. Bu kişi gururlu, seni uzaktan takip ediyor. Araya kırgınlık girmiş olabilir ama bağ tamamen kopmamış. Bir kuş görüyorum. Kuş haberdir. Çok yakın zamanda telefonuna gelecek bir mesaj ya da beklenmedik bir haber seni hem şaşırtacak hem de sevindirecek. Bakın şurada şöyle göstereyim. Uzun çizgi var. Şöyle gelmiş uzun çizgi. Bu net bir yol. Kısa bir yolculuk görünüyor. Yolun sonunda yeni bir kapı açılıyor. Yolun açık olması kısmetin de açılacağını gösteriyor. Şurada küçük kalpler görüyorum. Görüyorsunuz. Kalbin etrafındaki beyazlık temiz niyeti gösteriyor. Eğer yalnızsan yeni bir tanışma ihtimali çok güçlü. Eğer hayatında biri varsa aranızdaki mesafe yavaş yavaş kapanacak. Dipte balık şekline benzeyen telve görüyorum. Balık bolluk, berekettir. Maddi anlamda beklediğim bir rahatlama var. Geciken bir para eline geçebilir. Bir kadın figürü de dikkatimi çekti. Bu kişi sana yol gösterecek. Söylediği bir cümle hayatında önemli bir değişimin başlangıcı olacak. Biraz nazar da görüyorum. Son zamanlarda seni kıskanan gözler var. Her planını herkese paylaşmaman daha hayırlı olur. Harfler belirliyor. A, M, K, S ve E. Bu harfler bir isimde, soy isimde veya önemli bir yerde karşına çıkabilir. Ve en önemlisi dilek kapın kapanmamış. Önce küçük bir gelişme yaşayacak, ardından seni gerçekten mutlu edecek büyük bir haber gelecek. Özellikle 3 vakit ve 40 gün sayıları fincanına güçlü bir şekilde çıkmış. Ben fincanına baktıkça içime huzur geliyor. Sen uzun zamandır bekliyorsun ama beklediğin değecek. Önünde yeni bir başlangıç var. Gel canım, şimdi fincanını kenara bırakıyorum. Fincanın sonuçlanacağını tabak falımız söyler. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Tabağını ilk baktığımda içime çok güçlü bir his doğdu. Sen uzun zamandır büyük yük taşıyorsun ama o yük artık senden akıp gidiyor. Bak, telvenin tabağının kenarına doğru uzun uzun akmış olması bunu gösteriyor. Kahve tabakta ne kadar akarsa sıkıntı da o kadar evden ve hayattan çıkmaya başlamıştır. Şimdi şu uzun izleri dikkat ediyorum. Bu bana 2 ayrı yol gösteriyor. Birinci yol, kısa ve yakın zamanda gerçekleşecek bir telefon görüşmesi, bir ziyaret ya da kısa bir seyahat var. İkinci yol ise
daha uzun. Hayatını değiştirecek bir kararın habercisi. Şurada soldaki büyük koyu leke var. Şurada koyu leke var ya. İlk bakışta bir insan silüetine benziyor. Bu kişi uzun boylu, gururlu ve inatçı biri. Sana söylemek istediği çok şey var ama kelimeleri içinde tutuyor. Aranızdaki sessizlik sonsuza kadar sürmeyecek. Sağ taraftaki koyu şekil ise bana kalbi kırılmış birini gösteriyor. Bu kişi geçmişten biri olabilir. Seni tamamen unutmamış. Şimdi tabağın tam ortasına bakıyorum. Orta kısmının oldukça açık orta ferahlıktır. Demek ki son aylarda seni bunaltan olaylar tek tek çözülmeye başlayacak. Burada 3 damla görüyorum. 3 damla, 3 haber, 3 ayrı bir gelişme. Biri para ile ilgili, biri aile ile ilgili, biri ise gönül işi. En çok gönül haberleri seni sevindirecek. Şu aşağı doğru inen iz var ya, bu resmen kader yolunu anlatıyor. Hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Yolun sonunda küçük bir düğüm var. Bu düğüm geçmişte çözemediğim bir mesele ama hemen arkasında beyazlık bana diyor ki bu düğüm çözülecek. Şimdi gözümü şu koyu parçayı çeviriyorum. Bu bana nazarı anlatıyor. Üzerinde gerçekten kıskanç gözler var. Özellikle bir kadın enerjisi hissediyorum. Seni uzaktan takip ediyor. Başarılarını görünce mutlu olmayan biri. Ama nazarın etkisi kırılmaya başlamış. Bu tabağın kenarına şu tabağın kenarına orada kuş kanadı gibi açılmış izler görüyorum. Bu çok güzel. Kuş müjde, haber, sevinç demektir. Yakın zamanda telefona öyle bir haber gelecek ki işte bunu bekliyorum diyeceksin. Şimdi tabağın alt kısmındaki koyu parçaya bakıyorum. Bu bana para kesesini gösteriyor. Beklediğim bir para gecikmiş ama geliyor. Belki toplu para, belki alacak, belki iş fırsatı ama maddi rahatlama kesinlikle görünüyor. Bir de kalp görüyorum. Kalbin yanında 2 nokta var. 2 kişinin yolları yeniden kesişiyor. Eğer küslük varsa barışma, eğer uzaklık varsa kavuşma, eğer yalnızlık varsa yeni tanışma. Enerjisi çok güçlü. Bir harf beliriyor. M, hemen ardından A, sonra S ve K. Bu harfler önemli. İsim, soyisim ya da yaşanacak yerler olabilir. Son olarak tabağın genel enerjisine bakıyorum. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu tabak kötü kapanmamış. Tam tersine sıkıntısını dışarı akıtmış. Bu da önündeki dönemin daha huzurlu olacağını gösteriyor. Ben sana tek cümle söyleyeceğim. Beklediğin kapı açılıyor. Sabırla yürüdüğün yolun sonunda hem gönlüne hem de yüzünü güldürecek gelişmeler var. Bugünkü fal yorumumuzun sonuna geldik. Umarım fincanın ve tabağın sana anlattığı mesajlar hoşuna gitmiştir. Unutma, fal yorumları eğlence ve geleneksel yorumlama amaçlıdır. En güzel geleceği ise kendi seçimlerini şekillendirir. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, kanalıma hala abone değilsen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece yeni fal yorumlarını kaçırmazsın. Yorumlarda fincanın en çok hangi sembolün dikkatini çektiğini ya da bir sonraki videoda hangi fal türünü görmek istediğini benimle paylaşabilirsin. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle. Kahveniz bereketli, kısmetiniz bol olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.